Gücün zirvesini oynayabiliyor muyuz? Bu oyun ya bu etkinlik gerçekten tuzak mı? Tuzak değil mi? Nelerdir? Yani ben tamamen tüm görüşümü ben buradan size söyleyeceğim. O yüzden bu videoyu kesinlikle dikkatle izleyin. Ondan sonrası herhangi bir soru varsa tabii ki cevaplayacağız. Ama bu videoyu izlemeden önce kesinlikle birer tane beğeni atarsınız ve bir yorum her neyse yazarsınız arkadaşlar. Oyunla ilgili yani bu tarz sorularla ilgili gerçekten önemlidir benim için. Bana destek oluyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim. İlk etapta gücün zirvesi bir tuzaktır. Asla ve asla oynamayın. Bu benim tamamen görüşümdür. Niye tuzaktır? Bir ton güç basıyorsun. Bir dünya hızlandırma tüketiyorsun, bir dünya kaynak tüketiyorsun ve sadece bir temayı alıyorsun. O zaman bana böyle bir soru geliyor. O zaman herkes mal mı? Ya herkes aptal mı bu temayı oynuyorlar? Yok arkadaşlar. Herkes mal değildir, herkes aptal değildir. Bunun da bir mantığı var. Nasıl oynayacağız? Neler olacak? Bunları hepsini size söylüyorum. Bunu kim size söylüyor? 3 kere gücün zirvesi oynayan bir insandan duyuyorsunuz arkadaşlar. Ve her seferinde 11. sıradan bitirdim. 3 defa her defa 11. sıralamada. Ve her seferinde bana böyle bir şey ders verdi. Aslında birinci sefer kaybederken dedim ki bir daha yapmam bunu uzun vadeden. İkinci defa oynadım. İkinci defa da tamamen hızlandırmasız kaldım. Bazen asker öldürttüm. Tekrardan hızlandırma geri gelsin. Ve tekrardan kaybettim. Ve sonraki seferinde artık dedim ki yeter. Ve bundan sonrası her ne olursa olsun ben bu etkinliği oynamayacağım. Yani bu etkinliği oynayan insanlar nasıl oluyor? Genellikle pay to win'ler. Pay to win derken çok fazla para harcayan oyuncular. Ya da yok çok yüksek bir rakamda hızlandırmaya sahip olan arkadaşlar oynuyor. Ya da birçok free to play insanlar ki birçok birikim yapmış ve bekliyor gücün zirvesi alayım diye hesabına değer katsın diye. Böyle bir şey oluyor. Eğer ki siz bunlardan birisi değilsiniz kesinlikle oynamayın. Gücün zirvesi size her şeyi tüketiyor ve leş puanınız düşük kalıyor. Çünkü bir %10'luk daha fazla saldırıya savunma sizin hesabınızın leş puanınızı 2 milyarda 100 milyara çıkartamaz. Sizin leş puanınızı katan yani leş puanınızı yükselten tabii ki burada hızlandırmalarınız ve kaynaklarınızdır. Ne kadar hızlandırma ve ne kadar kaynağınız olursa 3000 gün hızlandırma ile siz en azından 3 milyar KP kasıyorsunuz. 4 milyar KP kasıyorsunuz. Ama orada hiçbir şey size katamaz. Yani tam sadece bir güzellik şehir teması oluyor ve başka bir şey de yoktur arkadaşlar. O yüzden eğer ki buraya kadar bu videoyu izlediyseniz hala da devam ediyor tabii ki. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bu gücün zirvesi bazı kuralları var arkadaşlar. Ödüllere bakıyoruz. Bir tane şehir temamıza veriyor. Herhangi bir şehir tema. 20 tane altın kafa, 10 tane materyal, 30 tane 8 saatlik, 10.000 cevher arkadaşlar. Güzel bir ödüldür aslında. Ama 40 milyon 50 milyon güç basarak bunu alarak arkadaşlar birçok şeyi kaybediyorsunuz. Ama en hızlı şekilde ya en sağlam şekilde nasıl oynuyor? Birçok kişi oynuyor 4 milyon 5 milyon 10 milyonda da alabiliyorsunuz. Tabii ki bazı temaları bazı krallıklardan. O yüzden eğer ki gücün zirvesi oynamak istiyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle ben yine de söylüyorum oynamayın çünkü bir kumardır. Kumar hiçbir zaman yani her zaman kumarda arkadaşlar kumarhane kazanıyor. Çünkü masayı oynatan kumarhane. Burası da aynı şey. Aynı da olay. O yüzden kesinlikle bunu oynamayın ama oynamak istiyorsunuz tabii ki. İlk başında size böyle bir şey söyleyeyim. 40 milyonda kesinlikle güç basmanız gerekiyor veya hatta ilk onu da girmeniz gerekiyor. Bazı krallıklar mesela bizim krallıkta 4 milyonda şu an 10. sırada. 3 gün geçtikten sonra 4 milyon sıralamayla burada arkadaşlar temaya alıyor. Ama bu sonuna kadar oluyor mu? Yok. Gücün zirvesi oynamak istiyorsunuz kesinlikle son güne kadar bekleyin. Eğer ki 40 milyonu garanti alamazsınız arkadaşlar kesinlikle son güne kadar bekleyin. Yani niye 40 milyon diyorsunuz? Arkadaşlar burada bir temayı almak istiyorsunuz 8 tane sike istiyor. Her sike 5 milyon. 8 çarpı 5 40 milyon. 40 milyonda garanti olarak siz bu temayı alıyorsunuz. 40 milyonda. Ama arkadaşlar yani burada eğer ki 40 milyonun aşağıda oynuyorsunuz bu bir risktir.
Çünkü son anda bunlar olabiliyor. Özellikle Zenith of Power ya gücün zirvesinde son dakikalarda sağlam bir şekilde insanlar basıyor. Çünkü herkes bekliyor. İnsanlar basmasın. Son sıralamalar 5 milyon 4 milyon ne kadara kapanıyor. Ondan sonra siz son 5 dakikada 10 dakikada bunu oynuyorlar. O yüzden siz de aynı taktiki oynamak istiyorsunuz. He, T4 ya T5'siniz. Bunu açmak istiyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle akademide zaten bellidir arkadaşlar. T5'lerinizi açıyorsunuz. Bir gün araştırma oluyor. Bir gün inşa oluyor. Yani onun krallıkların buff'ları oynamak istiyorsun. Oynamanız gerekiyor yani. Bir gün başka bir şey oluyor. Son günde de askerde basabiliyorsunuz. Yeni oyunculara bir şey demiyoruz yani. Ama eski oyuncular kesinlikle kesinlikle bunu oynamalısınız yani. Hesabın son günü, son saatleri bekleyin. Buradaki güçlendirmeleriniz gerçekten önemlidir arkadaşlar. Yani burada bir insanın güçlendirmesi olmadığı süreçte yapmayın. Çünkü 2K'lık 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 hızlandırma ile bu işler bitmiyor aslında. Size o yüzden bunu söylüyorum. Burada güçlendirmenin önemi buradadır. Yani benim mesela 30 tane 50K'lığım var. Kaç asker oluyor? 1,5 milyon. 3 çarpı 5 ve 50K yani 1,5 milyon askeri ben 15 dakika 20 dakikada çıkartıyorum. 15 askeri çarpı 10 yap 15 milyon güç oluyor. Buradan da özellikle buradan da 200 tane 20K'lığım var. 40 milyon 4 milyon yani buradan da asker çıkartıyorum. Bitti gitti. Hepsini yarım saat 40 dakikada bitiriyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kesinlikle kesinlikle bunu böyle bir şekilde yapmalısınız. Veya hatta birisi gücün zirvesi oynamak istiyorsa kesinlikle bu rezervaler yani ekipmanlardan güçlendirmelerden %50 ta kapasiteleri mesela gücün zirvesi gelmeden arkadaşlar burada %50 ta kapasiteleri basıyorsunuz. 50K 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 4 tane 50K'lık ne kadar oluyor? 200K 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 askeri siz gücün zirvesi gelmeden 1 ay 1,5 ay önce basarsınız 1 ay abi 15-20 gün 200K çıkartırsınız direkt 2 milyon güç basıyorsunuz. Ondan sonrası da tabii ki hızlandırmayla yapıyorsunuz. Ama gücün zirvesi oynamak istiyorsak kesinlikle buradaki riyonlar önemlidir arkadaşlar. Yani hangi riyonu alıyorsunuz? Mesela burada %15 training ya %15 mesela eğitim buff'ı varmış burada. Dün. Mesela dün akşam. O yüzden kesinlikle kesinlikle riyonları almayı unutmayın. Krallıkta yani unvan almayı unutmayın arkadaşlar. Krallıkta unvan almak önemlidir arkadaşlar. Mesela burada bir duk yazarsınız, tamam mı? Çok pardon. Duk yazıyorsunuz arkadaşlar. Direkt üstüne dük geliyor. Ve buradan da gördüğünüz gibi kıta savunması, eğitim hızı %10 eğitim hızı veriyor. Krallık buff'ı ondan çok çok daha önemli. Buradan krallığın buff'ına bakıyoruz arkadaşlar. Buradan mesela güçler var. Burada ne diyor? Savaş seferberliği 4 saatini yine %10 artırıyor. Ve hatta T4'ler T5'i açarken mesela burada inşa hızı için %10 buff var. Ya hatta araştırma için %10 buff var arkadaşlar. Böyle bir şekilde duruyor. Ve bu buffları kullanabiliyorsunuz. Ve güçleri alabiliyorsunuz. Bunlar önemlidir. Ama gücün zirvesi en azından şu an yani ben size söyleyeyim 2500-3000 gün hızlandırmanız olmadığı süreçte yani 40 milyonu garanti etmediğiniz süreçte oynarsınız. Burada tabii ki birçok şey değişecek. Mesela örnek veriyorum ben son gücün zirvesini oynarken bir krallığa gittim. O krallıkta max 10 milyonda birinci sıralama ikinci sıralama bitmişti. Ben göç ettiğimde o sıralamalar 35 milyondan kapandı. Eski usulünde. O zaman 40 milyon güçle %100 alacaksın diye bir şey yoktu. Şu an 40 milyon gücünü bas, temanı al, zevkini yaşa. Kimse de sana karışamaz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle gücün zirvesi oynamak istiyorsanız bu tarz şeyleri dikkate almalısınız. Hangi ana karada oynuyorsunuz? Ana karalar zaten buradan bellidir arkadaşlar. Hani katılan krallıklar 3233, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tek tek bunları inceleyeceksiniz. Eğer ki 40 milyon basamıyorsanız. Her şeyi %100 kontrol etmeniz gerekiyor. Buff'ları %100 kontrol etmeniz gerekiyor. Ben olsam hatta teknolojim falan yoksa, teknoloji ve inşam yoksa son güne bekleyeceğim. Son günde yani buradakiler mesela 1, 2, 3 milyon, 4 milyonda kapandıysa abi 40 milyonumu basarım geçerim yatarım. 40 milyonu aşağıda oynamaklar zaten hepsini tabii ki bir yani kumardır. Bu kumarı artık kim oynayacaksa oynayın ama ben oynamanızı hiç rica etmiyorum. Ya hatta söylemiyorum. Bu bir para tuzağıdır.
Sadece gücün zirvesi garnizonlar, rally liderler, balinalar, krakenler, şovcular yani bunlar oynuyor. Yoksa o kadar değer katamaz. Birçok kişiyi gördüm, benden çok daha iyi temaları var. Benden çok daha iyi oynuyorlar ama KP'si yok. Çünkü bir şehir teması tek başına bir şey yapamıyor. Yıllardır aynı şehir temayı kullanıyorum mesela. Herkes de bir yere kadar yani temaya sahip oluyor. Özellikle gücün zirvesini bu tarz şeyleri yapmamız mantıklı değil. Ha birlikte falan filan var diyorsunuz arkadaşlar. Oyun artık bu yolu da çizdi ve yani dizdi ve buradan da görebiliyorsunuz. 6 tane fetih sikesiyle kıta savunması %8. 5 kıtamız da alıyor. %40 savunmamız cepte. Çok daha iyi. Hatta 30 milyon, 20 milyon, 25 milyon güç basması bile bir mantığı yok. O 25 milyon güç basması için en azından yani 1800 gün, 1900 gün, 1800 gün hızlandırma gidiyor. O hızlandırmayı ben savaşta kullanacağım. En azından 3 KVK'yı bitireceğim ben bu hızlandırmayla. 3 KVK'da 3-4 milyar KP oluyor. Bir tema 4 milyar KP'yi sana sağlamaz yani. O yüzden gerçekten gücün zirvesi oynamanız hiçbir mantığı yok. Bu benim düşüncemdir. Sizin düşünceleriniz nedir? Kesinlikle yorumlarda yazın. Çünkü buradaki temalarımız ücretsiz bir şekilde. Tabii ki bufflar daha düşüktür. Ama yine de yani burada 3000 gün, 2000 gün, 2500 gün, 3500 gün hızlandırmaya harcamak yerine ben burayı çok daha tercih ediyorum. Hesabım 20 milyar KP'si olsun mu? Yoksa 5 milyar KP'si ve bir şehir teması. Bunlar önemlidir. İnsanlar şehir temaya bakamıyor. Leş puanı bakıyor. Ölüyü bakıyor. O hızlandırmayı da siz kaç milyon leş puan kasabiliyorsunuz? Hiçbir fikriniz yok. O yüzden bunları kesinlikle dikkate almalısınız. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.